Aldık Yusuf, aldık. Tamam. Ben yarın getireceğim belgeyi sana. Tamam, hadi iyi akşamlar, görüşürüz. Belgeyi soruyor. Yarın erkenden getir de bir an önce işlemler başlasın dedi. Başlasın tabii. Başlasın da bir an önce imankarlığın bedelini ödesin. İnsan hayatı bu kadar da ucuz değil. Tez vakitte inşallah bulur cezasını. Hafife alınacak bir şey değil zaten bu. Yani bu iş kapatma cezasına kadar gidebilir. Anne, sen işsiz mi kalacaksın? O da nereden çıktı kızım? Benim yüzümde atölyeyi mi kapatacaklar? Anneciğim öyle atölye hemen kapanmaz ki. Tabii yavrum. Önce bir teftiş edilir. Çalışma müsait değilse gereği yapılır. Anneciğim, güzel kızım benim. Bak sen duyduklarını bize anlatmakla çok iyi yaptın. Ya oradan benim anlattığımı öğrenirse? Öğrensin. Ama sana kızmaz mı? Anneciğim kızmaz tabii. Çünkü Cevahir Bey haksız. Nasıl yani? Çünkü makinelerin bakımını yaptırması, çalışanların da güvenliğini sağlaması gerekirdi. O üzerine düşen görevi yapmadığı için Zeynep ablamın eli yandı. Maalesef öyle anneciğim. Bak eğer sen duyduklarını bize söylememiş olsaydın, başka çalışanlar da aynı kazayı daha kötü şekilde geçirebilirlerdi. Ya diyorum işte size, Elif ablam süper kahraman. Benim akıllı torunum. Eğer gelip anlatmasaydın kim bilir daha kimlerin canı yanacaktı. Aferin kızım sana, aferin. Veysel neden daha önce söylemedin bunu? Ya rahatınızı bozmayayım, canınız sıkılmasın diye söylemek istemedim işte. Peki görebildin mi, konuşabildin mi baba? Yani bir şey var mıymış? Valla canı çok acıyordu. Öyle yatıyor işte. Gözlerinden böyle yaşlar süzülüyordu işte. Hay Allah'ım ya. Allah'ım çok üzüldüm. Sanki başlarında dert yokmuş gibi. İşte ben de öyle görünce karşımda bir tuhaf oldum. Yani. Ya tamam da baba, nasıl olmuş bu iş? İş kazası olmuştu. Ay, yani kesin görümcemin güzelliğine nazar değdi bak, kesin. Veysel, hadi o zaman durmayalım. Gidelim hastaneye. Ya, hadi. Durun ya, ben az önce Selim'le konuştum. Çıkmışlar hastaneden, eve geçmişler. Ya öyle mi? Ha, iyi bari, evinde kızcağız rahat eder. Başlarına da gelmeyen kalmadı. Allah'ım acil şifa versin inşallah. Amin inşallah. Veysel, o zaman seninle beraber yarın gideriz değil mi ziyarete?
Bakarız Sülay'ım ya. Ay ben de geleyim. Hem yeni gelinin sonuçta. Gelmezsem ayıp olur vallahi. Hem kociş de gelsin. Ha? Hem ilk dışarıya çıkışımız olur bu. Yani o anlamda demek istemedim. Yani şey olsun diye dedim. Nasıl olur ki? Murat? Tamam be tabii. Neticede benim de gidip bir ablamı görmem lazım değil mi? Ben yarın işten izin alırım, çıkar gideriz. Ay ne iyi oldu böyle. Ay ne güzel düşünmüşüm vallahi. İyi o zaman ben de akşamdan şöyle güzel bir şeyler yaparım Zeynep'in sevdiği tatlılardan. Tamamdır abla. Keşke güzel bir sebepten dolayı gitseydik. Allah'ım kaderde bu da varmış. Leyla, sofra hazır kızım. Leyla. Allah Allah. Evet, biraz rahatsızım da yarın için izin isteyecektim sizden. Yo, mühim bir şey yok. Üşüttüm herhalde. Yarın dinlenirsem toparlarım. Çok teşekkür ederim anlayışınız için. Leyla ne oldu kızım? Yok bir şey anne. İzin istedin ama. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ben senin sıkıntını biliyorum ama. Anne yok bir şeyim. Altı üstü bir izin istedim. Niye bu kadar büyütüyorsun? Sen benim evladımsın. En ufak bir bakışında ben senin neler hissettiğini anlarım. Yusuf geldi geleli sende bir haller var. Hayır anne. Hem kapattım ben o mevzuyu. Sen niye açıyorsun? Korkuyorum kızım, korkuyorum. Yine böyle kendini odalara kapatacaksın. Yemeden içmeden kesileceksin. Korkma anne. Artık çocuk değilim. Her şeyi de Yusuf'a bağlayıp durma lütfen. İyiyim ben. Peki, sen öyle diyorsan. Hadi gel, bir şeyler ye. Aç değilim, yemeyeceğim. Daha şimdi ne konuştuk kızım? Anne aç değilim dedim. Acıkınca yerim. Bari bir çorba içseydin. Anne ne olur ya. Ay tamam kızım, tamam. Ben anlamaz mıyım? Aklı hala Yusuf'ta. Bir de evli olmadığını öğrenirse boşuna hayallere kapılacak. Allah'ım sen kurtar benim kızımı bu kara sevdadan. Ay canım ya. Ay nasıl bir şanssızlık bu böyle. Şimdi durumu nasıl peki Melek? Daha iyiye gidiyor. İşte düzenli olarak merhemlerini sürüyoruz. Elimizden geldiğince de temiz tutmaya çalışıyoruz. Ya düşünüyorum da yani bizim ufacık bir yerimiz yansa acısından duramıyoruz. Kim bilir Zeynep ablanın canı nasıl acımıştır. Ay gerçekten çok fena. Şimdi evde tabii değil mi? Hı hı. Doktor bir hafta çalışamaz raporu verdi ona. Vallahi çok üzüldük Melek abla ya. İnşallah bir an önce geçer. Ay evet inşallah hemen sağlığına kavuşur. Çok sağ olun kızlar. İnşallah. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu Cevahir Bey'in rahatlığına ne diyorsunuz? Ay adamın dükkanından, ya adamın çalışanının başına böyle bir şey geliyor ama sanki onu hiç ilgilendirmiyor gibi. Evet, yani adamın umurunda bile değil. Hastaneye bile gelmedi. Ay sana bir açıklama da yapmadı değil mi? Ay hadi onu geçtim, geçmiş olsun bile demedi. Ya işte biz adli tıptan rapor aldık. Elimizden geldiğince bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Ay Cevahir Bey, haberler kötü. Ne oluyor ya? Ne haberi? Biz olay büyümedi falan sanıyoruz ama durumlar ciddi. Ne diyorsun sen ya? Melekler adli tıptan rapor almışlar kazayla ilgili. Melek kızlarla konuşurken kulaklarımla duydum. Ben böyle işin içine tüküreyim ya. Şunlara bak. Bir de arkamdan iş çeviriyorlar ha. Şşş, sessiz olun. Ya ne sessiz olacağım be? Bunlar benden ne istiyor Feraye? O makine daha önce de öyleydi. Kız geldi elini soktu. Onun acemiliğinin ceremesini ben mi çekeceğim? Cevahir Bey sakin olun. Ya sakin makin olamam ben ya. Sinsilere bak.
Biz bunlara ekmek kapısı olduk. Onlar yemek yediği kaba tükürüyorlar arasını satayım ben. Öfkenin bize bir faydası yok şu an. Bir şeyler yapmak lazım. Yapalım bakalım. Şu Arzu Hanım'ı bir arayalım. Ha? Bakalım bakacak mı bu sefer telefonuna? O da ayrı bir cins anasını satayım. Bir öyle bir böyle. Efendim Cevahir Bey, niye ikide bir beni arayıp duruyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Cevap verseniz aramayacağım da tekrardan. Siz açmayınca telefonu ben de mecburen tekrar arıyorum. Neyse tamam. Mevzu nedir? Arzu Hanım, atölyede işler biraz karışık. Bu Zeynep var, Melek'in akrabası. O kızı işe aldım. Daha ilk günden elini yaktı. Hastanelik oldu ya, durumu fena. İyi olmuş. Güzel işte. Güzel mi olmuş? Arzu Hanım, siz beni anlamıyorsunuz galiba. Kız hastanelik oldu diyorum. Durumu fena diyorum ya. Benden ne istiyorsunuz Cevahir Bey? Ben mi soktum kızın elini ütünün altına? Şimdi mecburen o ütüyle diğer ütülerin de değişmesi lazım. Hem de bir an önce. İyi tamam yenileyin o zaman. Ya Arzu Hanım, anlıyorsun da anlamamazlıktan mı geliyorsun? Ben bir çözemedim seni ha. Ya durum çok basit. Ben senin ortağınım. Paraya ihtiyacım var. Yoksa başım belaya girecek diyorum. Ya senin başın niye belaya girsin? Bilmeden öğrenmeden kullanırsa öyle olur tabii. Kendi hatası. Bak Arzu Hanım, durum çok ciddi. Adli tıptan rapor almışlar bunlar. Mahkemeye verecekler ya. Bu ütülerin bir an önce değişmesi lazım. Hemen. Üf, tamam. Tamam gelirim birazdan konuşuruz tamam mı? Evet Sibel'cim. Zaten ben pedikür yaptırmıştım. Manikür yaptıracağım sadece. Tamam canım o zaman bir saate görüşürüz. Hoşça kal öpüyorum. Bay bay. Hayatım ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Ya manikür yaptırmam lazım. Tırnaklarım feci halde böyle insan içine çıkmaya utanıyorum yani. Bakayım. Hayatım ne yapıyorsun? Hayatım o kadar da kötü görünmüyor aslında. Hayatım sen ne anlarsın tırnaktan? Niye anlamayayım? Kadın işi bunlar. Hem ben halimden rahatsızım. Yetmez mi yani? Şimdi ben maniküre gidiyorum. Belki çıkışta da birazcık alışveriş yaparım tamam mı? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Allah Allah, nerede kaldı bu kız? Ayla! Ayla hadi hazırlandın mı? Allah'ım kaç saattir ortalıkta yok. Ne yapıyorsa artık içeride. Geldim. Ayla? Ne bu hal? Beğenmedin mi? Ay yok yani güzel olmuşsun da yani kızım hasta ziyaretine gidiyoruz yani nişana falan düğüne değil ki sanki biraz abartmışsın gibi. Ama benim misafirlik için en sade kıyafetim bu. Aileciğim öyle de yani makyajına ne demeli? Ya iyi de sonuçta ben çiçeği burnunda yeni bir gelinim. Ya oraya o şekilde gidemem. Hem ne derler benim arkamdan sonra? Şimşek ailesini temsil ediyorum ben. Ay tamam canım nasıl istiyorsan onu yap. Tatlımız da hazır. Hadi çıkalım artık. Dur ben yardım edeyim sana. Yok canım gerek yok. Ay alayım ben taşıyacağım. Yok gerek yok. Hayır ver. Ay, gerek yok. Ay bırak. Ne oldu? Niye izin istiyorsun sen benden şimdi? Önemli bir işim var abi. Neymiş bu önemli iş?
Ablam kaza geçirdi. Ne diyorsun ya? Ne kazası? Ya atölyede elini ütünün arasına sıkıştırmış. Yanmış haliyle de. Hastaneye kaldırmışlar. Nasıl peki şimdi? Yani canı bayağı acımış tabii de şimdi iyiymiş. Taburcu etmişler zaten. Atölyede ne işi varmış Zeynep'in? Melek ablanın yanında çalışmaya başladı ablam. Ekonomik sıkıntılardan dolayı. Anladım. Tamam. Git tabii git. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Yazık ya. Kızın düştüğü duruma bak. Kocası adam değil ki. Zibidi. Prensesler gibi yaşatması lazımken kızı atölye köşelerinde ütücülük yaptırıyor. Ah Zeynep ah. Yıkadı senin beynin habire. Beni küçük görmen için. Ama işler değişti. Ne demişler? Gün olur devran döner. İşte devran döndü o gün bugün. Para da güç de bende artık. Olanları da unutmadım. Sana gününü göstereceğim oğlum. Merak etme sen. Leyla kızım. Bu saat oldu kalkmayınca merak ettim. İyi misin? Halsizim biraz. Ateşin mi var yoksa? Yok yok. Ben sana bir adı çayı yapayım, limonlu iyi gelir. Hoş geldin. Neredesin sen dünden beri? Sesin soluğun çıkmadı hiç. Leyla hasta yatıyor. Ondan arayamadım. Ne dedi? Şşşt. Ay kız çatlayacağım meraktan ayol dünden beri. Ne bu ya? Öldüm meraktan öldüm. Ne yaptı ne dedi Leyla Yusuf'un evli olmadığını öğrenince he? Geç içeri hadi geç. Aman bir geldi pir geldi şu Yusuf'ta ha. Aman Hülya sen de amma şunun adını dedikçe inadına mı yapıyorsun anlamadım ya. Ay iyiydi. Dünyada sanki tek Yusuf ha. Pes diyorum sana. Leyla nerede? Odasında yatıyor. Dedim ya halsiz biraz diye. Niye halsizmiş? Sevineceği yerde kendini odaya kapıyor şaşkın. Ben söyleyemedim ki. Bak şimdi ya. Sen de bir çeşitsin vallahi Fevziye ha. Niye söylemedin ki? Söylesem bir türlü, söylemesem bir türlü. Evli değilmiş desem ne olacak yani? Kız boşuna heveslenecek. Bilmiyor musun Leyla'nın hayalperestliğini? Yine yüz bulamayacak. Ondan sonra yıkılacak. Mahvolurum ben kızım. Ölürüm yani öyle bir şey olursa. Ne malum ya? O sefer olmadı, bu sefer olur belki. Yok anacığım. Ben olmayacak duaya amin demem. İyi. Al turşusunu kur kızının o zaman. Aman. Kurusun kalsın odasında o da. Anlamıyorsun arkadaşım. Yusuf'un evli olmaması Leyla ile birlikte olacak anlamına gelmiyor. Onun için ben diyemem öyle evli değilmiş diye. Bırakalım öyle bilsin. Belki alışacak zamanla. Öbür türlü hiç kabullenmeyecek. Sonra hep umut edecek yani. Aman kardeşim sizin işlerinize de akıl sır ermiyor ha. Biz o eve de boşuna gitmişiz anlaşılan. Niye canım? Fena mı oldu? Kadın kimmiş neymiş öğrendik işte. Yeni komşularımızla tanışmış olduk bu arada. Bu Yusuf da saf canım. Evde kendisi rahat rahat oturmuyor da evi başkalarına kiralıyor ya. Eğer gideceğin yer manikürcü değil de başka bir yerse elimden çekeceğim var Arzu.
kendini çok zeki zannediyorsun değil mi? Ava giderken avlanmak böyle bir şey herhalde. Alo. Nergis Sokar bir taksi. Acele edin. Özlemiş misin adliyeyi? Allah Orhan, yani mümkün olsa adımı bile atmayacağım ama... yani böyle herifler yüzünden mecbur kalıyorum. Artık davamızı açtık. Kazanmaktan başka hiçbir ihtimal de yok. Merak etme sen. Zeynep'in canı yandı. Başkalarının canı yanmasın. Bu herifin artık kimseye zarar vermesine tahammülüm yok Orhan. Sen hiç merak etme kardeşim. O ahlaksız bu işten paçayı kolay sıyıramayacak. Sana inanıyorum. Ben bu mahkeme çabuk sonuçlansın diye elimden gelen her şeyi yapacağım. Hiç kuşkun olmasın. Eyvallah dostum, sağ ol. Nerede kaldı bu kadın ya? Oo, Arzu Hanım. Gözümüz yollarda kaldı vallahi. Buyurun. Geldim işte. Ne bileyim, ben bir an gelmeyeceksiniz sandım da. Bak zaten zar zor geldim. Ne söyleyeceksen söyle. Fazla vaktim yok benim. Konu belli. Bu sahafla başım belada. Ne oldu yine? Bunlar adli tıptan rapor almışlar. Dava edecekler beni. Manyaklar yüzünden bütün ütüleri değiştirmek zorundayım. Tamam değiştir o zaman. Arzu Hanım, ortağız ya, para lazım. Sen şimdiye kadar onların hiçbirini değiştirme. Bana mı kaldı yani? Ha? Oradan ben ne gibi gözüküyorum acaba? Atölyeye kilit vuracaklar diyorum Arzu Hanım. Hiç kusura bakma. Benden daha fazla para çıkmaz. Kendi işini kendin gör. Vay be. Ortağını bir çırpıda silip atıyorsun ha? Unutma Arzu Hanım. O atölye benim olduğu kadar senin de. Ortak mı? Yani senin o kıytırık iş yerinin ceremesini ben mi çekeceğim? Arzu Hanım, ayıp oluyor ama. Ben siz ne istiyorsanız yaptım. Melek Hanım'ı işe başlattım. 2 tane ütü yüzünden. Böyle mi olduk şimdi? Bak, yarın öbür gün birbirimize işimiz düşer. Yüz yüze bakıyoruz sonuçta. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Ne biçim bir insansın ya? Demek Selin'i akıtmak için atölyeye de ortak oldun, öyle mi? Ne diyorsun sen ya? Hı? Ne saçmalıyorsun? Hiç boşuna yorma kendini. Kulaklarımla duydum. Hadi bunun derdi en başından beri belli. Peki ya sen? Ha? Sen hiç utanmadın mı işbirliği yaparken? Sana ne lan? Sana mı soracağım kiminle ortaklık yapacağımı? Sen iş yerini, çalışanlarını, bu kadının hırslarına yem ettin. Onun oyununa alet oldun. Atölye benim değil mi lan? İstediğimle ortaklık yaparım. Sana ne oluyor lan? Sen niye celallendin ki bu kadar? Sen iş yerinin başında duracağına, çalışanlarının güvenliğini sağlayacağına şu yaptığın şeylere bak. Yazık be, yazık! Bana bak kitapçı. Senin sesin çok çıkmaya başladı. Dikkat et de kısmasınlar. Bakalım mahkemede de böyle diklenebilecek misin?
Mahkeme mi? Mahkeme ya. Bu yaptıklarının cezasız kalacağını mı sanıyordun ha? Yanılıyorsun. Hem de çok. Gördün mü bak? Demiştim sana. Bu Elif başımıza bela olacak demiştim. İnandın mı bana şimdi? Şimdi gidip kesin her şeyi Melek'e anlatır. Anlatırsa anlatsın. Ama Melek öğrenirse... O sözleşme bizde olduğu sürece hiçbir yere kımıldayamaz. Sen sıkma o güzel canını. Sonunda tamir ettirmiş Cevahir Bey. Bu saatten sonra bir anlamı kaldı mı ki? Öyle vallahi. Ya adam parasına kıyması için yani illa birinin canının yanması gerekiyormuş. Aslında daha çok kendi başına iş almamak için yaptırmış makineyi. Nasıl yani? Ya bu ütünün bozuk olduğunu Cevahir Bey biliyormuş aslında. Ya hatırlarsanız Zeynep'in işe başladığı gün tamirci gelmişti. O Cevahir Bey'e söylemiş bozuk olduğunu. O da yaptırmamış. Sonra Zeynep'in elleri yanınca apar topar geri çağırmış tamirciyi. Aa, ne zaman? Elif okuldan çıkıp atölyeye geldiği gün var ya, o gün tamirciyle Cevahir Bey'in konuşmalarına şahit olmuş. Şuna bak ya, insafsız adam. Ay merhametsiz resmen. Ay hiçbirimizi önemsediği yok. Vallahi öyle. Yani bugün Zeynep ablanın başına gelen yarın öbür gün bizim de başımıza gelebilir. Aynen öyle. Bu ona güzel bir ders olmuştur aslında ama yine de güvenmememiz lazım. Dikkatli olmamız lazım kızlar. Doğru. Demek ortaksınız. Bunu daha önce ben nasıl anlamadım? Nasıl? Ne olacak şimdi? Hı? Belli ki bu Yusuf denen adam bu işin peşini bırakmayacak. Merak etme. O işi halledeceğim ben. Canına okuyacağım onun. Ama önce şu it işini halletmemiz lazım. Yoksa durduk yere başımıza bela olacak bu iş. Başımıza derken senin ihmalin yani bu sonuçta senin suçun. Arzu Hanım, hatırlatırım. Bu atölye benim olduğu kadar senin de. Benim başım yanarsa senin de yanar. Ay tamam, tamam. Ne kadar istiyorsan söyle vereyim. Bir an önce bitsin şu iş. Ha bu arada bana verdiğin sözü unuttum sanma. O Safi istiyorum ona göre. Sen merak etme. O iş bende. Hadi bakalım. Nereye ya? Bir çay içseydik. Melek Hanım. Biraz konuşabilir miyiz dışarıda? Ay çok özür dilerim Tulay ablacığım. Ya o kadar emek ederek yaptığın tatlı benim yüzümden heba oldu. Ay tamam Aylacığım ne yapalım? Aldık işte dışarıdan bir şeyler. Ay ne güzelmiş. Bayılırım böyle evlere. Bayağı da büyükmüş ha. Hadi çocuklar geçelim içeri hadi. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş bulduk Aliye Hanımcığım. Ablacığım nasılsın, iyi misin? Merhem sürüp sardık. Ay
Ay canım benim ya. Merak etmeyin, daha iyiyim. Zeynep, nasıl oldu bu? Gerçekten çok üzüldük. Ay hele ben, ay içim parçalandı duyunca. Ay yediğim lokma şuramda kaldı, inanır mısın? Ay sonra dedim ki kendi kendime, ya benim başıma böyle bir şey gelseydi? Ay çünkü benim tenim çok hassastır. Yani bebek gibi. Murat bilir. Ayla. Ay sonra Veysel amcacığım kazayı söyleyince... Ay dedim kesin görümcemin güzelliğine nazar değmiştir. Ay Murat, ya baksana ellerine. Yok, merak etmeyin. Daha iyi olacak, inanıyorum ben. Ay bakar mısınız? Bu haldeyken bile o bize moral vermeye çalışıyor. Ay ne tatlı. Ay güçlü görümcem benim. Aliye Hanımcığım, vermeyi unutmuştum. Ufak bir şey ama. Niye zahmet ettiniz? Ne zahmeti canım. Sağ olun. Ben bir çay koyayım. Ay durun, ben size yardımcı olurum. Yok kızım, lüzumu yok, ben yaparım. Ay olur mu öyle şey? Ben misafir miyim? Hemen evde hiç oturmam ki. Zeynep'ciğim, daha iyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, sağ ol abla. Çalışma da ne demek, ben anlayamadım. Çünkü bu çok tehlikeli. Tamam, malum olaydan sonra ben de farkındayım ama... Melek Hanım, en doğrusu sizin bu iş yerinden ayrılmanız. Lütfen beni dinleyin. Yani başınıza daha fena bir şey gelmesinden korkuyorum ben. Daha fena derken? Ya bilmiyorum işte, yani bu saatten sonra her şey mümkün. Tamam bakın, biz ama Zeynep'in bu kaza olayından sonra daha da dikkatli davranıyoruz. Yani biz... Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Çok sağ olun, teşekkürler ama benim bir sözleşmem var. Zaten istesem de şu anda ayrılamam ki. Sözleşmeniz var derken nasıl yani? Bakabilir miyim? Tabii, ben bugün bir yere getireceğim size sözleşmeyi. Peki. Ay Zeynep nasıl oldu acaba? İyileşmiş midir? Kız Bahroş, sen gitmişsindir herhalde değil mi? Nasıl durumu? Yok, ben de gidemedim. Aa, neden kız? Hemen karşında oturuyorlar ya. 2 dakikada olsa uğrar insan. Hiçbir şeyin değilse bile kiracın yani. Şey yaptılar onlar ya, çıktılar benim evimden de. Hiç haberimiz olmadı. Melek, çıktınız mı kız siz Bahriye'nin evinden? Söyleyemedim, kahretsin. Başında nasıl büyük bir bela olduğunun farkında değil. Şimdi bir de sözleşme çıktı ortaya. Resmen elini kolunu bağlamışlar. Şu sözleşmeyi görelim bakalım. Fesih durumunda yaptırma olur mu olmaz mı? Ona göre davranıp konuşalım. Evet, çıktık. Malum, kömür sobasıyla ısınmak zor olunca. Nereye geçtiniz? Yusuf Bey'in boşta bir evi varmış. Biz de onun kiracısı olduk. Kız dikkat etseydin. Onun evin duvarları beton yerine kitaptan yapılmış olmasın sakın. Şaka bir yana da. Nasıl bari, iyi mi ev? İyi. Çok şükür iyi. Bakın ben burada imzayı atarken. Burada da nikah memuru bana evlilik cüzdanını uzatırken. Ay ne tatlış çıkmışız değil mi? Çok çok. Allah bir yastıkla kocasın evladım. Ay sağ olun. Bu en güzeli. Hemen nette paylaştım. Ay tebriklerin ardı arkası kesilmedi biliyor musunuz? Ay gelinlik de cuk diye oturdu üstüme. Prensesler gibi olmuştum. Öyle değil mi Zeynep ablacığım? Tabii öyleydin.
Ay görüncem de çok şıktı ama. Parlıyordu. Ay bir ara rolümü çalacak diye çok korktum. Yok canım. O gün senin gününde ayrıca, merak etme, kimse senin önüne geçemezdi. Ay ağzından bal damlıyor Tülay ablacığım. Ah, bak bu lafını da like ediyorum, haberin olsun. İnci nerede? Odasında uyuyor. Bakın burada da... Yeter ama Ayla ya. Şimdi zaman değil böyle fotoğraf işlerini falan. Ne olur bak Aliye teyzemize sıkma daha fazla değil mi? Ay niye öyle? Ay sıkıldınız mı gerçekten? Yok kızım. Ay gördün mü kociş? Bak biz hem Aliye teyzeyle birbirimizi çok sevdik. Ay, keyfimiz yerinde yani. Koş. Neyse artık biz yavaştan kalkalım değil mi? Evet kalkalım. Aa kalkıyor muyuz? Daha videoları izletecektim. Aylacığım böyle hasta ziyaretinin kısa olanı makbuldür. Hadi. Olur mu öyle şey yavrum? Siz yabancı mısınız? Oturun. Evet Murat, özlemiştik. Ya enişteciğim ben de özledim de daha çıkacağız buradan. İşe geri döneceğiz, çalışacağız. Yani yoğun bir gün hadi. Ona bir şey diyemem tabii. Zeynep'ciğim, tekrardan çok geçmiş olsun canım. Sağ ol abla. Ablacığım kendine çok iyi bak, tamam mı? Tamam canım, sen de dikkat et. Hadi o zaman. Babama da selam söyle. Ay baş üstüne. Ay Zeynep ablacığım, ben de senin için internetten yanık kremlerin tariflerine bakacağım. Hem de böyle en doğalından. Mesaj atarım sana, tamam mı? Tabii. Çok teşekkür ederiz Aliye Hanımcığım. Hadi. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Yine bekleriz. Ya Ayla, Allah'ına kitabını seversen. Nikah fotoğraflarımızı göstermenin sırası mıydı ha? Ya diyorum ki kendi kendime, ha sustu susacak, ha sustu susacak, ha sustu susacak. Ama yok, hatunda susmak diye bir şey yok. Aşk olsun kocası, ne var bunda? Ya sus. Bak kociş mociş deyip durma ya. Ya farkında mısın bilmiyorum ama biz buraya geçmiş olsuna geldik Ayla. Ya içeride öyle saçma sapan muhabbetler yaptı ki ortamı bildiğin güne çevirdin ya. Çocuklar tamam isterseniz. Abla haksız mıyım, gözünü seveyim. Ya Murat, şu anda hem beni de bebeğimiz de ne kadar üzdüğünün farkında mısın? Aileciğim, peki sen beni ne kadar kötü bir duruma düşürdüğünün farkında mısın? Ya içeride her saniye Allah'a dua ettim, ne olur ya Rabbim bir an önce çıkalım gidelim bitsin bu cehennem diye ya. Yeter ya. Ne yani? Şimdi benim yüzümden mi erkenden kalktık? Ya çok üzüldüm şu an. Çocuklar hadi. Ne yeri ne zamanı hadi. Ya sabır ya sabır ya. Gerekli araştırmaları yaptım Erkut Bey. İstediğiniz raporu alabilmemiz için Gonca Hanım ile birlikte Erenköy Ruh ve Sinir Hastalığı Hastanesi'ne gitmeniz gerekiyor. Oradaki heyet hastanın durumuna baktıktan sonra rapor alınabilir ancak. Ya avukat, o kadarını ben de biliyorum. Ya sen beni anlamadın mı? Kızın kafa gidik zaten. Ben öyle doktorla, raporla, Gonca'yla falan muhatap olmak istemiyorum. Anladın mı? Ya anlattım sana bütün bunları. Anlıyorum Erkut Bey ama... Aması ne ya? Avukatım sen halledeceksin bu işi. Ya bak kolpadan diyorum, kolpadan. Sanki sağlığında imzalamış gibi bana bir şey olursa bütün işimin, şirketimin yetkisi Erkut Bey'dedir diye. Anladın mı? Anladım Erkut Bey. Vallahi bravo. Hadi o zaman. Haklarınıza yeniden sahip olmakta bir sıkıntı yok Gonca Hanım. Hem şirket üstündeki haklarınıza hem mal varlığınıza yeniden kavuşabilirsiniz. Yalnız bunun için kazadan sonra akıl sağlığınızın yerine geldiğine dair bir belge çıkarmanız gerekiyor. Ama ben size daha önce bunu söylemiştim. Yani şu anda iyileştiğimi kimsenin bilmesini istemiyorum demiştim.
Ama bu işimizi inanın çok kolaylaştıracak Gonca Hanım. Neden istemiyorsunuz? Çünkü hatırladığımda bazı şeyler bazılarını fena halde rahatsız ediyordu o yüzden. Yani eğer bu durumu öğrenirlerse canımdan olabilirim, anlıyor musunuz? Kendimi güvence altına alana kadar bu şekilde hareket etmek zorundayız. Ya lütfen siz de bir çare bulun, bir şeyler yapın. Peki Gonca Hanım, elimden geleni yapacağım. Araştırıp en kısa sürede size geri döneceğim. Lütfen. İnşallah Asuman duymamıştır ya. Gonca, sen neredesin? Ha? Ya sabahtan beri sana sesleniyorum. Biraz öyle hava alayım dedim. Ne hava alması ya? Sabahtan beri sana sesleniyorum diyorum. İnsan bir ses etmez mi? Ya tamam haklısın, kusura bakma, düşünemedim. Ne oluyor buna ya? Lahana var mı sizde? Lahana mı? Yo. Yanık tedavisine birebir. Yapraklarını böyle ezeceksin. Yumurta akını da karıştıracaksın. Bir güzel süreceksin. İzmiz kalmaz vallahi. Doktor ona göre ilaç vermiş zaten Hülya'cığım. Maazallah kötü bir şey oluverir sonra. Yanlış yönlendirme kızı. Ne yanlışı ayol? Eskiden ilaç mı vardı canım? Otları kaynatıp içerdik, bilirsiniz. Bir yerimize yara mı çıktı? Basardık soğanın cücüğünü, bir şeyimiz kalmazdı. Yok yavrum, sen doktorun verdiği ilaçları kullan, hiçbir şey yapma. Tabii. Zaten doktor da enfeksiyon kapmaması lazım dedi. Bir bardak daha doldurayım mı size? Aman yok, içimiz dışımız çay oldu. Her şey çok güzeldi komşum. Bize artık müsaade. Daha fazla rahatsız etmeyelim sizi. Estağfurullah, otursaydınız. Yok, yine geliriz. Artık hem de siz de bize gelirsiniz. İnşallah. Otur kızım sen, otur. Tekrar geçmiş olsun sana. Sağ ol. Buyur, iyi günler. İyi günler. Geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenir